Çözüm stüdyomuzdan tekrar hoş geldiniz. Merhaba. Bu hafta 970 ve 980 Samsung Evo SSD'lerin bulundukları farklı ara birimler ile performanslarını kıyaslıyoruz. X570 anakart üzerinde 2 adet 980 Pro 1 TB SSD Ryzen 9 3900X işlemci ile beraber kullanımdalar. Ve bir tane PCI Express Riser kart üzerinde 970 Evo takılı. Bakalım aralarında ne tür bir değer farkı oluyor görüyoruz. İşletim sistemi ise bunlardan hiçbirine yüklü değil. SATA SSD üzerinde bulunuyor işletim sistemi. HDTune testi de bir taraftan yapıyoruz. 35 dereceden 41'e çıktı. Yüke giren 970 oldukça ısınmaya başladı. HDTune testinde 68-70 derece bandında dolaştı. AIDA 64 üzerinde de karşılaştırmalı testimizi gerçekleştirelim. 980 Pro'nun değerleri ekrana yansıdı. Şimdi sıra 970'in tablosunda. Bu esnada 970 yük dışında 51 derece iniyor. Mevcut Kingston'da ise işletim sistemi var. İşte ikisinin final tablosu burada. 970 Evo'nun PCI Express 4.0 Extension kart üzerinde performansını düşürdüğünü görmekteyiz. Şimdi mesela Crystal Disk Mark'ta bakalım. Test devam etmekte. Ve SSD'nin sıcaklığı 48 dereceye kadar çıktı. Hatta şu an anlık 55 görüyoruz. Üzerinde soğutucu olmaması dezavantaj. 40 derecede gezen SSD'de işletim sistemi mevcut. Bu da default test beyler. Default testte aşağı yukarı değerler yakın çıkıyor. 970 sağ tarafta görüyoruz. Bunların ikisi 980'di. Bir tanesi yukarıda takılı, ötekisi güneyde takılı. Ve sıcaklık 70 dereceye ulaştı. 970'te. Adı üzerinde 970 yani 70 derecede çalışıyor. Hatta an itibariyle 80'deyiz. Gitgide tırmanıyoruz. 85. Yani görünüyor. ...900 serisi testlerimize şimdi de SATA 870 Evo ekliyoruz ve burada da bir SATA SanDisk SSD mevcut. 8. nesil i7 ve 16 GB bellek olan bu sistemde HDTune üzerinde Samsung Evo'nun benchmark'ı, SanDisk'in benchmark'ı ve gecikme değerleri. Burada avantaj SanDisk'in olduğu tarafta. Daha yeni. Ama 870 Evo'nun da DRAM'i mevcut. Burayı durdurarak incelemenizi tavsiye ederim. Gelelim şimdi Explorer dosya kopyalama testlerine. Öncelikle şu sabit diskten büyük ebatlı bir dosyayı masaüstünde olduğu SSD'ye aktarıyorum. Masaüstü olan SSD 870 Evo olması lazım. Sabit diskimiz Seagate. Evet, 870 Evo'da işletim sistemi yeni bir şekilde yüklendi.
1 TB. Normal hard disk okuması olan 180 MB saniye görüyoruz. Sıralı ve tek düzey okuma değerindeki miktar. Şimdi 27 GB'lık bir oyun dosyasını aktaracağız. Bu dosya SanDisk SSD içerisinden masa üstüne aktarılıyor. Yani SanDisk SSD okuyor, 870 EVO yazıyor. Kullanım yüzdelerine bakarsak da en çok SanDisk yoruluyor gözüküyor ama anlık olarak 870 EVO'nun da kullanımı %90'lara %100'lere çıkmakta. Çünkü birçok irili ufaklı dosya olduğu zaman işler değişiyor. Burada ise bir adet 4.5 GB ISO dosyasını aktarıyoruz. SSD'den SSD'ye kısa bir sürede aktarılıyor. Ama sistem belleği 16 GB olduğu için aslında bu dosyanın aktarılması çok tutarlı bir sonuç vermeyebilir. Şimdi bir de masa üstünde iç içe yapıştırma yapıyoruz ve gayet hızlı bir şekilde 870 EVO kendi içerisindeki ön bellek sayesinde dosyayı Bayağı hızlı yapıştır. 400 MB küsur bir hızla yazdı. Başka bir testte görüşmek üzere.